Yayınıma hoş geldiniz. Bugün de size milli takım, biraz da Galatasaray'dan bahsetmek istiyorum. Niye milli takım 6-0 yenildi İspanya'ya? Galatasaray buradan nasıl, Okan Buruk buradan nasıl bir ders çıkartmalı? Bu yayınımda biraz sizlere bunu analiz etmek ve biraz bunları dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Çünkü çok iyi enstantaneler, çok iyi görüntüler, çok iyi bir futbol, çok sistematik bir futbolla izledik İspanya tarafında. Biz ise neleri yanlış yaptığımızın tam bir karşılığıydı. O yüzden hadi çok fazla lafı uzatmayayım ve size anlatmaya başlayayım. Evet, İspanya maçı yani berabere bitirebilir miyiz? Acaba İspanya'ya karşı Konya'da bir ihtimal kazanabilir miyiz gibi sorular sorulmuşken hemen maçın başında İspanya'nın kalemizi ablukaya almasıyla başlayan süreç sonunda maalesef ağır bir hezimete dönüştü. 6-0 gibi net bir skorla İspanya maalesef içimizden geçti. Efendim yok Montella antrenör değilmiş, takım değilmiş, o buymuş, şu şuymuş, yok hava yağmurluymuş. Zaten adamlar 38 milyon 858 bin maçtır yenilmiyormuş. Şöyleymiş, böyleymiş, adamların kadro değeri şuymuş, zaten buymuş, zaten de öfmüş, üfmüş, vay anasınıymış sayın seyircilermiş. Gerçekten akıllanmıyor, gerçekten hiçbir şey anlamıyor, gerçekten cahilce yorumlar yapmaya son derece devam ediyoruz. Evet, skor her zaman galibiyetler takımın, mağlubiyetler teknik direktöründür. Bu maalesef 2 kere 2 4'tür ve hiçbir zaman da değişmez. Bu durumda mağlubiyetler teknik direktöre yazar, galibiyetler takıma yazar. Takım içinde teknik direktör kazanan takımın teknik direktöründe ufak bir pay alırken mağlubiyetlerde teknik direktörler büyük pay alırlar ki evet kurduğu kadroyla maalesef belki Montella 6-0 olmasa da hafiften bir mağlubiyetin yolunu yapmıştı ama bu kadar kötü mü oynamalıydık? Bu kadar savunmasız mı kalmalıydık? Bu kadar bir İspanya ataklarına bir haber mi yakalanmalıydık? İşte buralarını gelin hep beraber inceleyelim. Önce şuradan başlamak istiyorum. İspanya karşısında çıkan kadromuzla başlayacağım. Çünkü en çok eleştiri alan kadro buydu. Teknik direktörümüz takımın oynama şimdi mini takımlarda unutulan şey şu. Mini takımlar kulüp takımları gibi zırt pırt antrenman yapıp aynı 11 düzeniyle ya da aynı 18 kişilik kadro düzeniyle oynamıyorlar. Durum böyle olunca da tabii az idman bir de işte o dönemin en iyi formda futbolcularını alıp bir sistem üzerinden devam etmeye çalışıyorlar. Türkiye bir sistem ülkesi mi? Tabii ki de hayır. Ligimizde 20 takım varsa 20'si de birbirinden farklı bir futbol oynuyor. 20'si de farklı şekilde hücuma çıkıp farklı şekilde defansa dönüyor veya farklı şekilde orta sahalarını kullanıyor. Ha diyeceksiniz ki efendim öyle şey olur mu işte onlar 4-3-2-1 oynuyor sen de 4-3-2-1 oynuyorsun falan filan ama her papazın yoğurt yiyişi, pilavı ısırışı, ne bileyim yoğurdu üfleyişi farklı. O yüzden biraz bu işler hiç de öyle olmuyor. Bakınız İspanya'ya, bakınız Almanya'ya, bakınız biraz İtalya'ya, bakınız Hollanda'ya. Bunlar Hollanda dediğinizde 4-3-3 diyorsun. İşte İtalya dediğinde bilmem ne futbol, işte defans futbolu, konişere futbolu, işte bilmem ne futbolundan bahsediliyor. İşte İspanya'ya geldiğimizde son dönemde maalesef sevilmeyen ama İspanya'da hayat bulan ve bu maalesef kabul gören Cruyff ile başlayan Barcelona rüzgarında tiki taka dediğimiz pas futbolu, ezber futbolu, futbolcuyla topu çok paslaşarak ve çok dolaştırarak kapalı defansları veya defansları hipnotize etme futbolda denebilir bunun adına. İşte oraya geçiyorsun bir şey, buraya gidiyorsun bir şey ama Türkiye'ye geldiğimizde hiçbir şey yok. Karaktersiz bir şekilde oynanan futbollar ne diyelim cümbüşü içerisinde ortaya teknik direktör bir şey yapmaya çalışıyor. 2-3 günlük antrenmanla herhalde futbol ulemalarımız azıcık kabul ederler ki milli takımlar az önce de bahsettiğim sebeplerden dolayı mümkün olduğunca sistem içerisinde doğru kullanılan, sistem içerisinde bu işi çok iyi bilen futbolcular tarafından kurulur ki pas isabet oranı, işte ezber futbol oranı artsa. Çünkü futbolun ezberi sistematiği olmadan siz maalesef başarılı
olamazsınız. Efendim dediğim gibi az önce, şimdi bu küçük bir 5 dakikalık girizgahtan sonra anlayacağınız üzere hemen dönelim milli takımımızın. Uğurcan Çakır Trabzon'da uzunca seneler forma giydi. Akabinde Galatasaray'a transfer oldu. Yerli milli ligimizin en iyi kabul edilen yerli kalecilerinden biri olarak görebiliriz Sayın Uğurcan Çakır'ı. Efendim sevgili Merih Demiral, ki bence en büyük hatalardan bir tanesi buydu, Merih Demiral'ı oynatmaktı. Yani hangi uzun topa Merih Demiral'ın boyunu kullandık çok merak ediyorum. Bu kadar paslı, yerden gelen ve ezber oynayan bir takıma karşı Apo Kerem'in yanına Merih Demiral mı olmalıydı? Gerçekten bak, burada Montella'nın sınıfta kaldığı bir seçimdir. Onu da size uzunca süreler söylemek isterim. Kendisine baktığımızda biraz Sassuolo ne oynamış bu çocuk ya? Ha. Şöyle bir hızlıca bakıyoruz. İstatistik falan filan. Efendim Alanya Spor'da mı yetişmiş bu çocuk? Fenerbahçe'den Türkiye'ye mi? Bir Portekiz Lizbon'a gidiyor. Türkiye'ye geliyor. İtalya'da Sassuolo, Alanya Spor, Juventus, Uluslar Ligi Juventus'tan Atalanta'dan Arabistan yapıyor 2023'te ve 2023'ten beri de Al Ahli Jeddah'ta futbol kariyerini son 2 senedir sürdürüyor. İtalya geçmişi olan, İtalya'da çok sevilen Sayın Merih Demiral'ı Türk olarak kabul etmeyebiliriz ama 14,5 milyon euroluk bir değeriyle defansımızda kendisini kullandık. Eren Elmalı'yı da az çok biliyoruz. Kendisi Trabzon'dan Galatasaray'a geldi. Ondan önceki takımları neresiymiş? Kısaca Kasımpaşa'ymış efendim. Kasımpaşa, Silivrispor, Kasımpaşa, Trabzonspor. Oradan da Galatasaray'a gelmiş. Yerli bir oyuncumuz. Abdülkerim Bardakçı'yı biliyoruz. Konya Galatasaray yaptı. Hemen Mert Büldür'e geçiyoruz. Mert Büldur ne yapmış? Bilmediğim için şöyle hızlıca bakıyorum. Efendim Rapid Wien'de yetişmiş kendisi. Uzunca süreler Rapid Wien. Sonra Sassuolo Rapid Wien. Sassuolo arkasından Sassuolo Fenerbahçe ve 2023'ten beri de Fenerbahçe'nin oyuncusu Sayın Mert Müldür. Yetiştiği yerde bakarsak bir Avrupalı, Avusturya, Alman futbolundan yetişmiş bir kardeşimiz Sayın Mert Müldür. Nasıl gidiyoruz? İyi değil mi? Hani çok iğrenç denen takım bu. Arda Güler'i hepimiz biliyoruz. Nerelerde yetişti, işte en son takımı oradan geçti, Real Madrid falan filan. Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın en sevilen 10 numaralarından bir tanesi ama biz 8 numara, hatta oyun kurucu 8 numara. Costrista, Fastrista diye adama isimler takıyorsunuz. Hiç böyle şeylere gerek yok. Hakan Çalhanoğlu sistemli futbol içerisinde pasör olarak, top kesici olarak ve topu hücumla defans arasından köprü olarak çıkartan nadir adamlardan bir tanesi. Futbolunu beğeniyor muyum? Çok beğenmiyorum ama ben de ama çok işe yarayan, çok iş gören bir adam. Hızlıca bakıyoruz, Karlsruhe'de yetişmiş. Hamburg, Karlsruhe, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen'den Milan'a gitmiş. Milan'da uzunca bir zaman oynadıktan sonra Inter'e geçmiş ve Inter'de de hayvan gibi 2021'den beri de 4 senedir Inter'in 10 numarası şeklinde hayatını sürdürüyor. Bunu beğenmeyen de eşektir. Ne diyeyim ben size? Yani adam daha ne yapsın yani Hakan Çalhan. İsmail Yüksek'e geldik. İsmail Yüksek kardeşimiz de orta sahada görev aldı. Gölcükspor, Balıkesir, Adana Demir, Bursa, arkasından Fenerbahçe ve ne zaman geçmiş Fenerbahçe? 2022 senesinden beri de Fenerbahçe'de orta saha olarak oynayan bir kardeşimiz. Tamam mı? Devam ediyoruz. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'nu az çok biliyoruz. Hayatını, uğradığı haksızlıkları, helal et bulamayışını, eşiyle Portekiz'de mutlu olamadığı için ülkeye geri dönmek istedi ve de döndü. Kendisini tebrik ediyoruz. İstanbul, Başakşehir, Bodrum, Spor Karacabey, Erzincan, Galatasaray. Oradan gidiyor kendisi Benfica yapıyor. Benfica'dan da Türkiye'ye dönüş yapıyor. Avrupa tecrübesi de Galatasaray'da oynadığı dönemde vardı. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı. Doğru muyum? Bayern Münih'te yetişmiş. Kapağı 2022'de Juventus U19'una atmış.
Oradan beridir Juventus'ta öküz gibi oynayan bir kardeşimiz, attığı gollerle sergilediği performansla da herkesin dilinde müthiş işler yapan altın çocuk olarak geçiyor Sayın Kenan Yıldız. Geldik efendim son oyuncumuza da Yunus Akgün. Yunus Akgün kardeşimizle baktığımızda Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş ve oradan beridir. Bir Adana Demirspor yapmış, gelmiş, bir de Leicester yapmış, İtalya'da FA Cup, Lig Kupası, İngiltere Championships yapmış, 23 maç oynamış. Evet, çok özür dilerim. Karbonum arttı. Neyse, böyle kurulu bir şey. Sonra Zeki Çelik giriyor, Ferdi Kadıoğlu giriyor, Salih Özcan giriyor, Orkun Kökçü giriyor, Oğuz Aydın giriyor. Girmeyenler Mert Günok, Altan Bayındır, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın ki bence Çağlar bu maçta daha bize Apo'yla ikili daha iyi olabilirdi. İrfan Can Kahveci, Can Uzun ki bence kesin oynamalıydı Can'da ve Deniz Gül. Bu arkadaşlarımızı da bence maç içerisinde görmeliydik. Şimdi İspanya'nın ortalama çıkan takımı 662 milyon avroluk bir takımmış. Futbolu parayla oynandığını ve paranın futbolu güzelleştirdiğini sanan arkadaşlar bu konuda çok mutlu olacaklar. Allah diyecekler, bak Sinan'ı da morarttık, mosmor ettik. 662 milyon avroluk bir takım İspanya. Doğru, zaten sırf Yamal kaç kuruştur Allah bilir. Yani ona diyecek bir şey yok. Yani sırf Yamal'ı kaç paraya alırsınız? Bakalım hemen Yamal'ın fiyatına. Sırf Yamal 180 milyon avrocukmuş Yamalcığım. Onu da alırız ilerleyen günlerde 75'e. Mesela 35 milyon. Oyarzabal alabilir mesela. Çünkü biz Osimhen'i almış bir takımın, Sarı'yı almış bir takımın taraftarı olarak, Signo'yu almış bir taraftar olarak niye almayalım? Nico Williams'ı mesela, değil mi? 70 milyonmuş. Önümüzdeki senede Sayın Dursun Başkanımdan, Dursun abimden Nico Williams'ı istiyorum. Pedri var mesela. Pedri kaç paraymış? 105 milyon. Vay baba ya, 22 yaşındasın be baba. Nasıl oluyor? 22 yaşında çocuklarla oynuyorlar. Vallahi ya, inanamaz yani. Yani 26, 25, 22, 18. Allah ya, helal olsun babalar. Gerçekten Zubimendi mesela. Aldım şu Zubimendi ya. Al, neymiş bu Zubimendi? 50 milyon, 60 milyon mu çıkmış ya 26 yaşında. Al Zubimendi'yi çek orta saha. Kralı gelsin ya. Vallahi şu gözümüzün pası silinsin. Porro varmış efendim. Porro da 25 yaşındaymış. Tottenham'ın orta sahası, 45 milyondan bahsediliyor. Güzel paracıklar bunlar. Ama tabii bunlar yazan paracıklar, ama biz üstüne bir de 5 veririz. Yani siz hep üstüne bir 5 koyun. Bir 5 bonusumuz var yani. Adam 45 istiyorsa biz 65'e falan bitiririz onu. Gene Merino var Arsenal'den. Yani adamlar Arsenal üzerinden gitmişler yani. Cucurella, Arsenal'de beğenilmiyor bu arada teknik direktörü. Beğeniyor. Chelsea İngiliz'den. Bu acayip saçlı çocuk. Defans oyuncusu. Neyse. Şöyle hızlıca geçiyorum. Biraz vakit alıyorum sizden. Kusuruma bakmayın ama. 20 yaşında mesela Dilhuisen varmış. Real Madrid'de oynuyormuş bu çocuk. Çift pasaportlu herhalde. Hollanda'da yetişmiş çünkü. Hollandalı ama İspanyol milli takımında oynuyor. 20 yaşında defans bölgesinde bize karşı Dilhuisen oynamış. Robin Lenormand, bu Fransız bir İspanyol diye tahmin ediyorum. Lenormand çünkü biraz Normandiya'dan geliyor gibi bir şey var. Sallıyor da olabilirim. Siz bakmayın bana. Defans 40 milyon, Atletico Madrid tandanslı bir oyuncumuz ve Unai Simon da kaç yaşındaymış? 28 yaşında, 81 kilo ağırlığında. Bu da Atletico Bilbao'nun kalecisiymiş ve 30 milyon avrocukta değeri varmış. Durum bundan ibaret. Şimdi bu takımın da değeri 662 milyonmuş. İşte ikinci yarıda gelenler Fermin Lopez, De Frutos, Rodri, Morata. Bizim Morata girmiş eski ve Ferran Torres girmiş. Ferran Torres'i de severiz, sayarız. Forvet, 25 yaşında. 27 milyoncuk. Bak bunu da alabiliriz. 27 milyoncukmuş. Icardi bıraktığında Ferran Torres bence güzel iş yapar bizde. Neyse, uzattım biraz buraları. Anladınız mı mevzuyu şimdi? Bizim Türk takımı, bizim İspanyol takımı. Konya'da oynuyor maç. Maçın başından itibaren İspanya 4-3-3 diziliyor. Biz 4-2-3-1
şeklinde diziliyoruz. Forvetimiz Kerem ama hani şu meşhur 4-6-0'lar var ya, biraz biz 4-6-0 gidiyoruz. Çünkü Kerem dönem dönem forvet gibi ama mesela onu Kenan'la veya Yunus'la da ikiliyoruz. 4-4-2'ye de döndüğümüz zamanlar oldu. Ön alan presi gösterdiğimizde onu da söyleyelim, yani 4-4-2 dizildik pres koyduğumuz bazı durumlarda. Bazı yerleşimlerde de 4-5-1 olarak dizildik. İlk dakikada itibaren topu İspanya'ya verip ceza sahasımızın önüne çekilip onları karşılayıp kontrayla, yani Yunus, Arda, Kenan, Kerem gibi hızlı ayaklarla Hakan'ın pasörlüğünde çıkacaktık. Eren de Mert de bunlara destek atacaktı. Planımız bunaydı ama tabii evdeki hesap çarşıya uymadı. İspanya bir kulüp takımı mış gibi, bir kulüp takımıymış, yani kulüp takımı havasında geldi. İçimizden geçti gitti yani. Adamların pas ezberi mükemmel. Bak kaç tane, bak Arsenal'den gelen, Chelsea'den gelen, Atletico Madrid'den gelen, Real Madrid'den gelen, Barcelona'dan gelen toplama bir takım. Sorsan hepsi birbirinden farklı futbol oynuyor. Ama adamların yetiştirilmiş bir futbol zekaları var. Yetiştirilmiş, öğretilmiş, ezberletilmiş bir futbol zekaları var. Topu aldıkları an itibariyle kontraya nasıl çıkılır dersini ilmik, saniye saniye işlediler. Bak hız nedir? Bir futbolcu nasıl hızlanır? Topla, topsuz alana koşuyu bırakmama, koşu yoluna pas atma, kısa paslar, topu almalar, koşmalar. Ya adamlar bir gol atıyorlar. Defansta biz 6 kişiyiz. Herifler 3 kişi. Çatara patara. Adamlar var ya, bakmadan, paslaşarak, birbirlerini görerek gayet rahat, serin kanlı, antrenmanda oynarcasına 6 tane Türk futbolcusunu kafaya vurdurup gol attılar. İlk yarıda kapalı defans yaptığımızı düşündüğümüz anlarda da yapılan pas trafiğiyle bir ara böyle, hatta yediğimiz ikinci ve üçüncü gol mü ne? Yani öyle bir paslaşıldı ki ceza sahası içerisinde. Bu dalga mı geçiyorsunuz dedi ya. İnsan aşağılamanın başka bir yöntemi ya. Gerçekten insan aşağılamanın, takım aşağılamanın başka bir yöntemi adamlar yani. Müthiş bir paslaşmayla bir gol yedik. Yani hepsi zaten öyleydi de. Yani hepsi öyleydi. Mesela İspanya ilk attığı golde soldan geldi, sağ ayaklı açığa vurdu. Bir kere vurdu. Uğurcan kurtardı. Ya hiç mi ders almıyorsun bir adam? Yani bak, hiç mi futbolcu olarak, yani önündeki adam geliyor, topu gezdiriyor, topu paslaşarak sol kanattan önüne alıyor, topu sağ ayağına çekiyor, bloke koyamıyorsun, blokaj yok, topu engellemiyor, vuruyor, kaleci kurtarıyor, geliyor bir daha aynı noktadan vuruyor, gol oluyor. Kaç kere daha vurdurmayı planlıyorsun mesela? Mesela şimdi adamlar şut attıkları her pozisyonu hiç kimseye topu bloke ettirmeden kaleye buldular ve avut attılar topu. Çok nadiren bir iki kere falandır bizimkiler çarptı. O da karambolde çarptı. Sen gittiğin her pozisyonda ya ortan adamlara çarpıyor, ya şutun adamlara çarpıyor, ya dışarıdan şutun adamlara çarpıyor, ya ortan başka yerlere gidiyor. Yani rezalet bir durum. Bak rezalet bir durum. Adamlar kontraya çıkmayı gösterdi. Set hücumunu gösterdi. Kapalı defansı nasıl geçileceği gösterdi. Nasıl paslaşılacağını. Bak yaptıkları paslaşma da öyle uzay çağı paslaşmalar değil. Böyle 45 metreden adamın ağzına top falan atmıyorlar ha. Adamlar çekildiler bir ara. Beklediler bizi. Kontrada, ikinci yarıda. Ki bunlar gelecekler falan zannettiler. Biz böyle tin böyle ağır aksak, ağır çekim. İki ileri bir geri Mehteran gibi gidiyoruz. Bizi kanatları gönderiyorlar. Her zamanki gibi bir Türk mini takımının kafasında olan şey topu kanada taşıyor abi. Bu maalesef ortadan gelemezsin. Sen Türksün, sen kanat oyuncusun abi. Bu hani var ya, bizim hilal şeklinde hücum yapıyorduk. Ortadan kimseyi geliyorlardı, bu ortanın içine giriyorlardı. Kenarlardan kapatıyorduk. Kıskaç görevi gibi. Meşhur Osmanlı taktiği bu şekilde biz çok savaş kazandık. Bunun gibi abi. Buralardan git. Buradan hiçbir şey olmasın. Bu bizde de var çünkü. Ortadan çok gidemedik yani Hakan'la, yani içeri koşu atamadık, yani adamların yaptığı hiçbir şey biz karşılığında yapmadık. Çok top kaybettik. Ceza sahası önünde topu kaybettiğimiz an yapılan koşulara bakın. Yamal'ın 180 milyon avro olmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Sende bir Yamal var mı? Sende bir ne bileyim Nico Williams var mı?
Sende bir Oyarzabal var mı? Pedri var mı? Zubimendi var mı? Bunları yetiştirebiliyor musun? Anladın mı? Porro var mı? Bu adamlar da analarının karnından insan olarak doğdular. Kardeşim böyle müthiş bir yetenek olarak doğmadılar. Evet mesela Yamal'da bir yetenek var ama çalışılmış bir yetenek var. Messi gibi değil. Messi başka bir şeydi. Yani o uzay çağından gelen bir herif, anladın mı? Hani onun da alameti farikası topu müthiş sevmiş. Ronaldo çalışarak yapmış. Mesela Messi Allah vergisi bir yetenek var. Yamal'da öyle o kadar çok bir yetenek var ama bir ayak dışıyla bir trivela attı herif. Kaç ceza sahası şeyden, orta sahadan ceza sahası önüne bir 40-45 metreye herifin önünün ağzının içine böyle topu labaps diye gönderdi yani. Muhteşemdi bak. Hakikaten muhteşemdi. Bu pasları da Türkiye'de atan futbolcular var. Bak Ergün Pembe, geçen gün hatta tekrardan onun katıldığı bir programı seyrettim. Hakan Ünsal. Ergün yani Ergün Pembe'nin, Kemik Ergün'ün 11 tane asisti var. En çok asist yapan, Avrupa'da en çok asist yapan Türk futbolcu. Ayak dışı yeri asistleri, yani Yamal'ın yaptığı asistin bir benzerini Ergün Pembe buradan 26 sene önce Galatasaray Avrupa maçında yapıyor. Lig maçlarında da yapıyor. Sen 26 sene sonra ondan ileri gitmen gerekirken götün geriye gitmişsin. Niye? Yabancı futbol sevdasında. Yabancı futbolcu gelsin götümüzü kurtarsın. Yabancı teknik direktör gelsin götümüzü kurtarsın. Yabancı bilmem kim gelsin götümüzü kurtarsın ki yabancı teknik direktör konusunda ben de ısrarcıyım şu anda devrim olması konusunda ama bazı yerli iyi teknik direktörlerimiz yok değil ama gelişmeyi bıraktıkları için devam etmiyorlar. Gelişmeyi bırakmamalarını önemli rica ediyorum. Pep Guardiola gibi yani psikopatça bu işe sarılmaları ve bizi yani Türk kimliğini, Türk'ten de teknik direktör olabilecek Avrupa'ya göstermeleri gerekmesi açısından çok kıymetli. Tamberk Tuğsavul vardı. Tuğberk kardeşimizi de merak ediyorum. Bu aralar kulüpsüzmüş. Onun da bir an önce bir yerlere gelmesi lazım. Hatta mümkünse bize gelsin. Biz de teknik direktörlük yardımcı olarak Okan Buruk'ta devam etmesini çok isterim. Şimdi aç seyret abiciğim. O paslaşmayı seyret. O koşuları seyret. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele senin 180 milyonluk adam olman değil. Mesele futbolda o koşu yapabilmen. O koşu yaparken o pası da alıp tekrardan ikinci pası, üçüncü pası ceza sahası içine düşünüyor olabilmen. Golden zone'u doğru kullanabilmen. Golden zone'u beni takip eden herkes biliyor. Ceza sahası içindeki meşhur o bölge. Alan. Tamam. Herifler son çizgiye indi, orta kesti, gol attı. Ortadan orta kesti, gol attı. Bu arada orta değil, pas. Biz orta diyoruz. Ceza sahası dışından içeri paralel top gönderdi. Topu kontrol eden üçüncü pası yaptı. Sağ taraftan ikinci yarı geldiler. Tek pasta biz adamla buluşturdular. Neredeyse boş kaleleri gol attılar. Adamlar yorulmadı dahi. Bak ciddi söylüyorum size, adamlar yorulmadı dahi. Ve her çıktıklarında yani Uğurcan'ın kurtardıkları başka var. Diğer taraftan kaçırdıkları var, boş kaleye yağmalı falan. Yani bunları pas geçiyor. Anlamadığınız şey şu. Bu adamlar pahalı oldukları için bu futbolu oynuyor değiller. Anladın mı? Bu adamlar bir sistemle futbol oynadıkları için bunu yapabiliyorlar. Antrenman ezberleri bu yönde olduğu için Avrupa'da futbol bu noktaya evrildiği için bu adamlar bu kadar başarılı ve 27-28 maçta yenilmiyor. Defans tarafında da çok iyi yapıyorlar. Orta sahada çok iyi oynuyorlar. Hücum tarafında çok iyi oynuyorlar. Ömer Üründür'ün sevdiği gibi bloklar arasını müthiş savunuyor adamlar. Kardeşim Türkiye'de hani bu bloklar diye Ömer Üründür'e çok kızıldı, çok edildi ama inanın o yani Mancini bize onu yapmıştı. O antrenmanı hiç bulamadım. Ümit ederim ki bir gün bulacağım. Belki kulüpte vardır, çekimi vardır çünkü GS TV yayınlamıştı bunu. Ama GS TV'nin o şeyini bulamıyorum, yayınını bulamıyorum. Belki bir gün rica ederim, benim için bulurlar. Mancini ilk geldiği antrenmanda birbirine bağlayıp milleti koşturmuştu. 40 metreye konumlanmış durumdaydı İspanya. Yani forvetiyle son defans oyuncusu arası 40 metreydi. Böyle blok olarak gidiyorlar, defansa geliyorlar. Tak tak tak, ondan sonra buradan 3 kişi bir gidiyor. Tak ceza sahasının önünden çıkıp orta sahaya gelip ortalığı toparlıyorlar. Yani
Çünkü çok hızlı ayakları var. Evet yani Williams'lar, Yamal inanılmaz uçtular yani maç içerisinde. Bunları savunabilmek gibi Melih Demiral'la yapmak veya söyle adını Abdülkerim Bardakçı'yla yapmanın pek imkanı yoktu. O kaptırdığımız topları kaptırmamamız gerekiyordu. Şimdi burada da kadar milli takım yeter. Lütfen milli takımın bu maçını açın ve bu gözle bir daha izleyin. Bizim Türkiye olarak ezberimiz kanatlardan gelmekti veya uzaktan şut çekmekti. Şu attığımız bütün şutları adamlara çarptırdık, bloke ettirdik. Yandan orta kestik. Bir boka yaramadı. Orta alandan yenemedik. Topu doğru kullanamadık. Doğru paslaşma istasyonlarını yapamadık. Çünkü topu ayağına alan 3 saniye ben bu topu nereye atacağım diye düşünüyordu. Bunu Montella'nın 3 günlük bir antrenman düzeninde bunu çözmeye ihtimali yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun çözümü ihtimali yok. Bu ancak işte nasıl biz Dünya Kupası'nda 3. olduk? Bu sebepten 3. olduk. Çünkü 8 tane Galatasaray'da oynayan futbolcu vardı. O sistem futbolu yani bizim 96'da başlayan hatta 92-93'te başlayan Feldkamp'la başlayan süreçte Fatih Hoca'nın da müthiş üstüne koyarak gitmesiyle geldi o takım 8 kişilik o takım işte Rüştü ile Alpay'la destekli o takım gitti. Dünya Kupası'nda harikalar yarattı. Çünkü ezberleri vardı. Kafasını daha kaldırmadan milisaniye içerisinde o topu Ümit Davala nereye atacağını, Hakan nereye vuracağını, o nereye koşacağını, bu nerede duracağını biliyordu. Tamam. Bu ezberdir. Futbol ezber oyunudur. Kafanı kaldırmadan hangi kanattan kimin geldiğini daha hışır 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 koşma sesinden anlarsın saha içerisinde. O kadar gürültü önemli değil. Bir solundan sağından kimin koştuğunu şöyle daha kafanı çevirmeden soldan Eren geliyor çünkü onun koşma stili başkadır. Sağdan Baykaç'tı görüyorum onun koşma stili başkadır. Kendini futbola veriyorsan bunların hepsini saha içerisinde duyarsın. Basketbolda da duyarsın. Ne bileyim başka sporlarda da eğer gerçekten bu işi gönülden isteyerek yapıyorsan kimle oynadığını bilirsin ve kimle nereye koştuğunu bilirsin. Parantezi burada arada kapatayım. Mini takımı da siz artık anlayın niye başarısız olduğunu. Burada ne Montella'ya ne de takıma bir olay çıkar. Zaten 2-0'dan sonra da takım dağılmıştı. Şimdi gelelim mini Galatasaray'a. Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı. Eğer Bay kırmızı kart görmeseydi Bay Yunus Akgün. Bunlar bizim futbolcularımız. Ve çok kısa bir süre sonra Avrupa maceramız başlıyor. Katıldığı hemen hemen tüm programları takip etmeye çalıştım Okan Buruk'un. Ve yorumları karşısında da kanım dondu ama kimse kanı donmuyor. Çok mutlu oluyor. İnanılmaz güzel konuşuyormuş. İnanılmaz güzel anlatıyormuş. Hiç lafı evelemiyormuş, gebeleyemiyormuş. Futbolcusuna da mesajını çok doğru iletiyormuş. Harika, şahane, muhteşem. Ben de diyorum ki satır aralarında öyle laflar ediyor ki beni çok üzüyor ve gelecek için inanılmaz bir endişeye sevk ediyor. Büyük takım futbolu oynuyoruz diye bir kavram çıkarttı. Bizim gazeteciler de biraz başka kafada bir transferde ve oyuncu kafasında olduğu için yani o gelecek, bu gidecek, işte Bay ne oldu, şu ne oldu yani işin magazinsel tarafında kaldıkları için bu lafları hiç cımbızlayıp oradan yürümüyorlar. Ben cımbızlar yürürdüm gazetecilik yaptığım dönemde, otomobil gazetecisiyken. Basın toplantılarında böyle cımbız ilmik lafları çok iyi dinlerdim. Oradan da çok iyi sorular yakalardım ve karşımdakini zor durumuna sokardım. Büyük futbol, büyük takım futbolu diyorsun. Büyük takım futboluna ne kastediyorsun Okan Buruk diye kimse sormuyor. Sonra bunu kendi baktı ki soru gelmiyor. Bunu soru sorulsun diye attı topu. Bir sonraki katıldığı programda da dedi ki büyük takım futbolu oynayacağız. Devam etti. Gene soru gelmedi. Sonra dedi ki ben Avrupa'da baskılı futbolumla Galatasaray'ın bu 3 senedir oynattığım baskılı futbolundan bir milim şaşmayacağım. Aynı futbolu içeride de dışarıda oynamaya devam edeceğim dedi. Kendi kendine artık ifşa etti. Patladı adam ya. Yani sormuyorsunuz madem ben size anlatayım dedi. Okey. Güzel. Ben sormuyorsun. Ben size anlatayım dedi. Niye anlattı? Efendim ön alanda baskı yapacakmışız. Büyük takım futbol oynayacakmışız. Çok eforlu bir futbol oynamaya yani bu mevcutta oynadığımız futbol oynamaya devam edecekmişiz. Çok güzel. Ümit ediyorum ki Okan Buruk İspanya maçını seyretmiştir. Kuvvetle muhtemel o da görmüştür. Tamam kadrosal hataları, yaptığımız taktiksel formasyondaki hataları onu bunu belki o da çok net görmüştür. Lakin
Umarım şunu da iyi görmüştür. Oynayacağımız Liverpool, oynayacağımız City, Monaco, o bu şu Leverkusen, Frankfurt'lar, onlar bunlar. Eintracht Frankfurt'ta oynayacağız. Eintracht Frankfurt'ta. Hepsi hemen hemen bu disiplinde oynuyorlar. Yani alan kapatmayı çok iyi biliyorlar, kontraya çok çıkmayı çok iyi biliyorlar, kapalı defanslara karşı nasıl hücum yapmalarını çok iyi biliyorlar. İkili mücadelede nasıl ayakta kalınır onu çok iyi biliyorlar. Kondisyonları çok üst düzeyde, vücut gelişimleri yani duruşları bizimkilerin yanında çok iyi düzeyde. Biz helva gibi biz dağılıyoruz. Onlar hiç öyle değil. Omuza koyup devam ediyorlar. Maç yüzde bir dakikada olsa koşmaya devam ediyorlar. Teknik direktörleri doğru zamanda doğru değişiklikler yapıyor, doğru formasyonlarda oynatıyor gibi gibi gibi. Geçen sene işte AZ Alkmaarlar, Ajax'lar, RFS'ler, Spart şeyler neydi o Ukrayna takımı paçavra etti bizi. 3-3-0, 3-3 bitirdik. He? Değil mi? Okan Buruk, büyük takım futbolu. Hani parayla oluyordu bu işler. Ben size 50 kere anlattım. Aç yayınlarımı seyret. Galatasaray'ın kadro değeri 215 milyon avro. Çıkan Rus takımının kadro değeri 8 milyon avro. 8 milyon avro. Ajax'ın 50 milyon avro, senin bilmem AZ Alkmaar'ın 40 milyon avro, senin 200 milyon avro. Onun 30 milyon avro, senin 200 milyon avro. Onun 15 milyon avro, senin 200 milyon avro. Hani futbol parayla oynanıyor ya. Futbolcuyla, takımla, sistemle oynanmıyor çünkü. Doğru. Madem futbolcuyla futbol oynanıyor, yani iyi futbolcu iyi futbol oynanıyor, teknik direktöre ne gerek var o zaman? Orta sahaya onu al. İşte İlkay geldi, Berik'ini de al, onu da al, bunu da al. Alsınlar, o zaman teknik direktöre gerek yok abi. Niye maaş veriyoruz ki? Koysun orada birini, dursun işte yani. Icardi yapar. Yani ne olacak İlkay'la beraber? Kendi sahanın kenarında. Hatta Mertens'i de çağıralım mümkünse. Çocukcağızım da çok seviyorum o veledi. O da gelir böyle üçlü müslü çektirir falan. İş mis gibi olur yani. Gerek yok abi Okan'a. Yani biraz antrenman, biraz futbol. Madem iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanıyor ve iyi futbolcuyla biz bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz çalışmadan. Tamam abi yapacak bir şey yok. Hala o kafada devam edersek maalesef bu İspanya-Türkiye maçının benzerlerini yaşarız. Geçen sene Avrupa Kupası'nda yaşamadık. Bak Young Boys biraz futbol oynadı bize karşı. Tamam mı? Sezon başında birazcık o köy takımı. Azıcık minicik ucundan azıcık top oynadı. İçimizden geçti. İçimizden geçti. O ne yapıyorsun ya? Bir sakin daha. Bizim 15 yaşındaki Golden var da şu anda şurada, bakayım şurada görmeye çalıştığınız kişi bizim 15 yaşındaki Golden'ımız. Arka ayaklar artık tutmuyor yaşladıktan. Çok yaşlandı. Ondan dolayıdır ki biraz böyle kalkarken ortalığı velveleye veriyor. Dediğim gibi sevgili Okan Buruk senden rica ediyorum. Eintracht Frankfurt maçını 18'inde oynayacakmışız. Benim doğum günümden 3 gün sonra. Kasımpaşa pardon ne maçı oynayacağız biz? Şimdi Eyüpspor'u oynuyoruz. Cumartesi günü. Ondan sonra Eintracht Frankfurt'la deplasmanda oynuyoruz. 30'unda Liverpool'la oynuyoruz. 22'sinde de bayağı da araları açık ha. Bodo Glimp'le oynuyoruz. Ajax'la gene bir revanşımız var. Ondan sonra Gilloaz'la oynayacağız. Monaco ile oynayacağız. Atletico Madrid'le oynayacağız. City ile oynayacağız. Abi çok üst düzey takımlarla oynuyoruz gerçekten ama hani 9'unda ayın 1'ine kadar bayağı bir dağılmış durumda. Hayırlısı bakın göreceğiz ne olacak. Nasıl bir futbol sergileyeceğiz ama rica ediyorum iyi futbolun futbolcuyla oynanmadığını, sistemle oynandığını, o Yamal tek başına alıp da o topu ipe dizip gidip gol de atabilirdi. Tamam mı? Biz siz öyle bir şey zannediyoruz futbolda. Yani PES'te, PlayStation'da böyle joystickle adamı koşturup da oradan herkesi geçirip yok işte joystick'i böyle çevirerek takla attırarak falan herifleri gol attırıyorsunuz ya. Hayat öyle değil babalar. Yani gerçek hayat öyle bir şey değil yani. Gerçek hayat gerçekten öyle bir şey değil. O PlayStation'da öyle konsolla futbol oynamakla öyle iyi adam aldım, oradan transfer yaptım, oradan bilet aldım, oradan işte takımımı ben çok iyi yönettim, bana verse ben bu Galatasaray'ı uçururum kafalarıyla futbol yorumu yapıyorsunuz. Çok yazık ediyorsunuz. Okan hocam da inşallah ümit ederim ki
teknik ekibine yapmadığı desteğin ceremesini bize çektirmez. Ümit ederim ki oyunu iki yönlü oynamanın ne demek olduğunu biraz rakiplerini seyrederek öğrenir. Ümit ederim ki Avrupa'da oynayacağımız futbolla kazanacağımız puanlarla hem ülke puanı hem bize para kazandırır ve şu anki bu fikstürden de yani ligden de bizi çıkartır diye ümit ediyorum. Bakalım neler olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şenol'a Galatasaray. Lütfen akıl sağlığınızı koruyun, huzur içinde kalın, Galatasaray'la kalın. Atatürk yolundan da asla ve asla şaşmayın.